Bir dahinin zihni nasıl olur da bir teröristin zihnine evrilebilir? İşte bugün 167 IQ'ya sahip bir matematik dehası olan Ted Kaczynski'nin Amerika'nın en çok korkulan bombacısı yani Unabomber'a dönüşümünün o karanlık hikayesine dalıyoruz. İşte bu soru, Unabomber olarak bilinen adam için tam 17 yıl süren ve FBI tarihinin en büyük insan avlarının tam merkezinde yer alıyor. Bu sadece bir suç hikayesi değil, hayır. Bu bir zihnin, radikal bir ideolojinin ve modern toplumla ölümcül bir çatışmaya giren bir dehanın öyküsü. Bu adamı anlamak için aynı bedende yaşayan iki zıt kişiliğe bakmamız şart. Bir yanda 167 IQ'yla henüz 16 yaşındayken Harvard'a girmiş bir matematik dehası var. Diğer yandaysa 17 yıl boyunca ülkeye korku salan acımasız bir terörist. Peki ama nasıl oldu bu? Bu akıl almaz dönüşün nasıl gerçekleşti? Kaczynski'nin yolculuğu sanıldığı gibi öfkeyle değil, çok derin bir zeka ve bir o kadar da acı veren bir yalnızlıkla başladı. Onu şekillendiren, hatta sonunda bir canavara dönüştüren o olaylar zinciri aslında henüz bir bebekken hastanede tek başına geçirdiği o haftalarda kök salmaya başlamıştı. Düşünün 167 IQ. Olağanüstü zekası çok ama çok erken yaşlarda fark edildi. Fakat bu zeka onu dünyaya bağlayacağına tam tersi ondan kopardı. Diğer çocuklar için karmaşık olan şeyler onun için bir oyun gibiydi. Evet ama bu deha onu akranlarından ayıran görünmez bir duvar ördü ve bunun da ağır bir sosyal bedeli oldu. Hayatının ilk yılları onu adım adım yalnızlığa iten olaylarla dolu aslında. Henüz 9 aylıkken haftalarca hastanede tek başına kalması, okulda sürekli sınıf atlayarak kendinden büyüklere ayak uydurmak zorunda kalması ve son darbe Harvard'daki o travmatik deneyim. 3 yıl boyunca araştırma adı altında öyle acımasız psikolojik saldırılara maruz kaldı ki, en derin inançları kameraların önünde kendisine karşı bir silah gibi kullanıldı, resmen aşağılandı. İşte bu deneyim, otoriteye ve teknolojiye olan güvensizliğini zehirli bir nefrete dönüştürdü. Parlak ama bir o kadar da kısa süren akademik kariyerinin ardından Kaczynski her şeyi ama her şeyi değiştirecek bir karar aldı. Toplumun kendisine savaş ilan etti. Vahşi doğaya çekilmesi modern dünyadan kaçmak için bir denemeydi aslında. Ama modern dünya onu takip ettiğinde o sessiz protesto bir terör kampanyasına dönüştü. Özellikle de o çok sevdiği ormanına yapılan yol onun için bardağı taşıran son damla oldu. Hedefleri asla ama asla rastgele değildi. Hepsi de o nefret ettiği teknolojik endüstriyel sistemin özenle seçilmiş sembolleriydi. Bilimin üretildiği üniversiteler, modernliğin simgesi olan hava yolları, her bir hedef aslında bir mesaj taşıyordu. Hatta zekice bir hamleyle FBI'yı yanıltmak ve mesajını daha fazla ağırlık katmak için bombalarının üzerine FC harflerini kazıdı. Bu basit imza FBI'yı kendisinin tek bir kişi değil de Özgürlük Kulübü adında büyük bir grup olduğuna inandırdı. Böylece hem kimliğini gizledi hem de davasına daha büyük bir anlam katmış oldu. Yıllar süren sessiz terörün ardından Unabomber sonunda sahneye çıkmaya karar verdi. Amacını tüm dünyaya açıklayacak ve herkesi dinlemeye zorlayacaktı. Artık eylemlerinin arkasındaki felsefeyi ortaya koyma zamanı gelmişti. Tam 17 yıl boyunca, düşünebiliyor musunuz? FBI tarihindeki en büyük insan avlarından birinden kaçmayı başardı. Arkasında iz bırakmayan bombalar yaptı, sürekli yanıltıcı ipuçları bıraktı ve bütün ülkeye korku saldı. 1995'te o inanılmaz hamleyi yaptı. Medyaya 35.000 kelimelik bir manifesto gönderdi ve bir söz verdi. Eğer bu manifesto yayınlanırsa bombalamalara son verecekti. Bu şüphesiz gazetecilik tarihinin en tartışmalı anlarından biriydi. Peki manifestosunda ne diyordu? Aslında temelinde güç süreci adını verdiği bir fikir yatıyor. Kaczynski'ye göre teknoloji bizi avlanmak, barınak yapmak gibi anlamlı mücadelelerden ve o amaç duygusundan mahrum bırakıyor ve böylece de mutluluğumuzu elimizden alıyor. Şöyle düşünün, bize özgürlük sunduğu söylenen arabalar mesela. Aslında bizi yakıta, sigortaya, trafiğe yani koca bir sisteme bağlıyor değil mi? İşte Kaczynski tam da bunu söylüyordu, kendi yarattığımız teknolojinin hizmetkarı haline geliyoruz. Ama ne kadar ironik değil mi? Şiddetini meşrulaştırmak ve o fikirlerini yaymak için kullandığı kelimeler en sonunda onun sonunu getirecekti. FBI'ın elinde binlerce ipucu vardı ama hiçbiri işe yaramıyordu.
Davayı çözen asıl ipucu, Kaczynski'nin zihnini herkesten ama herkesten iyi bilen birinden geldi, kendi kardeşinden. David Kaczynski manifestoyu okuduğunda kardeşinin o kendine has üslubuyla arasındaki ürkütücü benzerliği fark etti ve hayatının en zor kararını verdi. Ajanlar içeri girdiklerinde adeta bir cephanelikle karşılaştılar. Bomba yapım malzemeleri, tam 40.000 sayfalık günlükler ve daha da kötüsü, postalanmaya hazır dolu bir bomba. Anlaşılan Ted'in durmaya hiç niyeti yoktu. Fikirlerinin bir delinin hezeyanları olarak damgalanmasını engellemek için hayatının eserini ve felsefesini itibarsızlaştırabilecek bir duruşma yerine ömür boyu hapsi seçti. Belli ki onun için fikirlerinin ciddiye alınması kendi özgürlüğünden bile daha önemliydi. İşte bu seçim, Kaczynski'nin geride bıraktığı o ikili mirası çok güzel özetliyor. Bir yanda tartışmasız bir katil var ama diğer yanda teknolojiye yönelik eleştirileri her geçen yıl daha da geçerli hale gelen rahatsız edici bir düşünür. Sosyal medyadan, yapay zekadan, kitlesel gözetimden 10 yıllar önce, Kaczynski, teknolojinin insanlığı kontrol edeceği bir dünya hakkında uyarılarda bulunmuştu. Bu da bugün bizi gerçekten rahatsız edici bir soruyla baş başa bırakıyor. Belki de o, doğru soruları olabilecek en yanlış yöntemlerle soran kişiydi.